Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda sizlerle birlikte toplu ürün inceleme yapacağız. Öncelikle ürünlerimiz Temu'dan geliyor. Ürünleri bize gönderdiği için teşekkür ederek videoya başlamak istiyorum arkadaşlar. İşinize yarayabileceğini düşündüğüm küçüklü büyüklü bazı ürünler var. Böyle küçük ürünlerden daha büyüklerine kadar çeşit çeşit ürünler var arkadaşlar. Bu videomuzda bu ürünleri birlikte inceleyeceğiz. Ürünlere ait satın alma bağlantılarını videonun açıklamalar kısmında ve sabitlenmiş yorumlarda bulabilirsiniz. Yine şu anda videonun sol tarafında gördüğünüz kodu kullanarak Temu'nun ana sayfasında arama yapabilir ve seçili ürünlere erişebilir. Yine seçili ürünlerde indirimlerden faydalanabilirsiniz arkadaşlar. Yine ürünlere ait kare kodları da sizlerle paylaşmış olacağım. Şimdi gelin birlikte ürün incelememize başlayalım. Öncelikle küçük ürünlerden büyüklere doğru gitmek istiyorum arkadaşlar. Şöyle iki tane minik aparat sipariş ettim. Hemen bunlardan bahsedeceğim. Kutuyu açabilirsem, poşeti daha doğrusu, sizlere göstermek istiyorum. Özellikle bunu arkadaşlar, bu gördüğünüz bir Type-C girişi. Diğer tarafında ise bir kart okuyucu var arkadaşlar. Type-C üzerinden cep telefonunuz olabilir ya da işte USB çıkışına sahip olmayan bir arabanız olabilir. Buralarda bu aparatı kullanarak arkadaşlar Type-C girişi üzerinden SD kartlarınızı aracınıza, bilgisayarınıza ya da telefonunuza bağlayabilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde telefonun girişine takarak yine buradaki girişimiz üzerine de SD kartınızı bağlayarak kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Şu şekilde gösteriyorum. SD kartı kart okuyucuya yerleştiriyorsunuz. Bakın şurada kartımızın bir yuvası var. Bunu da telefonun Type-C yuvasına yerleştirerek arkadaşlar kullanmaya başlayabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi telefonumuz bunu tanıdı. Şurada görebiliyoruz. Yine ben buna içerisine daha önce sistem kurmuştum arkadaşlar. Buradan cihazımızı görebiliyoruz arkadaşlar. USB depolama gördüğünüz gibi gözüküyor. Bu şekilde bu aparatımızı kullanabiliyoruz arkadaşlar. Bunu aldıktan sonra hemen hızlıca bir sonraki aparatıma geçeceğim. Bu da yine hoşunuza gidecek. Normal USB çıkışlarını Type-C'ye dönüştürebileceğiniz bir eklentimiz var. Bunu da bilgisayar üzerinde hemen hızlıca sizlere göstermek istiyorum. Bilgisayarımızda bulunan normal USB çıkışını arkadaşlar bazen Type-C'ye dönüştürmeniz gerekebiliyor. Özellikle USB 3.0'ı fazladan Type-C'ye çevirmek istediğinizde bu aparat sayesinde dönüşüm işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Bildiğiniz Type-C kablom arkadaşlar. Buradan artık bilgisayarıma takarak kullanabilirim. Yani normal USB 3.0'ı şu şekilde Type-C'ye dönüştürerek kullanabileceğiniz küçük bir aparatımız daha var. Bunu da sizlerle paylaşmış olduk. Bunun yanında arkadaşlar bunun tam tersini yapabilecek bir aparat daha getirdim. Hemen onu da göstereceğim sizlere. Bakın bu da ihtiyaç duymanız durumunda normal Type-C girişi USB'ye çeviriyor. Bu işlemi hem bilgisayarınızda yapabilirsiniz hem de aracınızda ya da cep telefonunuzda şu şekilde gösteriyorum arkadaşlar. Type-C üzerinden USB çıkışı alabilirsiniz arkadaşlar. Bu da yine diğer tam tersi işlem yapabileceğiniz bir bağlantı. Sırada endoskopik kameram var arkadaşlar. Şöyle gösteriyorum. Endoskopik bir kamera istedim. Özellikle araçlarla ilgilenenler olabilir. İşte tamirat, tadilat işleriyle uğraşan arkadaşlar olabilir. Şu şekilde oldukça güzel, şık bir endoskopik kamera istedim. Ancak bu kamerayı çalışır halde sizlere gösteremeyeceğim. Çünkü burayı yanlış sipariş etmişim arkadaşlar. Benim elimde Android cihazlar var. Fakat burası iPhone için, Apple'ın cihazları için uygun olduğundan gösteremeyeceğim. Ancak bu şekilde bir endoskopik kamera olduğunu ve özellikle görülmesi zor yerlerde görüntü almak ya da problemleri görmek için kullanabileceğinizi bilin. Bundan bir tane daha sipariş edeceğim. Bir sonraki inceleme videomuzda umarım bunu detaylıca sizlerle incelemiş oluruz. Yine bilgisayarla ilgilenen arkadaşlar için şöyle bir
USB kablom var arkadaşlar. USB 3.0 üzerinden çalışıyor. Arkadaşlar özellikle dışarıda bulunan hard disklerinizi ister notebook için olsun isterseniz büyük hard diskler olsun bu kablo yardımıyla bilgisayarınıza bağlayabiliyorsunuz. Şuradan büyük hard diskleri kullanmak istediğinizde haricen 12 voltluk bir giriş var arkadaşlar. Bakın bura üzerinden harici 12 voltluk bir adaptör yardımıyla besleyerek normal hard disklerinizi bilgisayara bağlayabilirsiniz. Hemen küçük bir test yaparak sizlere göstermek istiyorum. Elimde 1 TB'lık bir dizüstü bilgisayara ait hard disk var arkadaşlar. Bu hard diski direkt olarak bu kabloyla bağlayıp diğer ucunu da bilgisayarımızın USB girişine bağlayacağız. USB 2.0 ya da 3.0 fark etmiyor arkadaşlar. İkisinde de çalışıyor ancak 3.0 üzerinden daha iyi veri iletimi sağlayabilirsiniz. Hard disk bağlandı arkadaşlar ve çalışıyor. Şöyle tekrardan göstereceğim. Bakın şu an bilgisayarıma bağlandı ve benim yedeklerimi gördü. Çıkarıp tekrardan bağlayarak sizlere göstermek istiyorum. Bakın şu an hard diski tekrar bağladım. Direkt olarak benim yedeklerimi gördü arkadaşlar. Bu şekilde kablo ile farklı hard diskleri bu şekilde takarak kullanabilirsiniz. Ben bu tür hard disklere genelde yedek alıp bir kenara bırakıyorum. Özellikle kutuyla uğraşmak istemeyen, kutuya para vermek istemeyen arkadaşların kolayca çözüm üretebileceği bir yöntem. Arkadaşlar büyük hard disklerin girişlerinde hem 5 volt hem de 12 voltluk gerilim var. 5 voltluk gerilimi bilgisayarın USB'si üzerinden sağlayabiliyoruz ancak 12 voltluk gerilimi sağlayamıyoruz. Yani bu büyük hard disk masaüstü için olan hard diski kullanamıyoruz. Bakın üzerinde zaten 5 volt ve 12 voltluk bir gerilime ihtiyaç olduğu yazıyor. Bunun için harici bir adaptörle besleyeceğiz. 12 voltluk 1 amperlik bir adaptörüm var arkadaşlar. Elimde şöyle gösteriyorum. Öncelikle bu girişimizi buraya takıyoruz. Artık 12 voltluk gerilimimiz de hard diske verilmeye hazır. Hemen hard disk bağlantılarını yapıp sizlerle paylaşmak istiyorum. Şu an bilgisayardan ayırdım. Öncelikle hard disk bağlantısını oluşturuyorum. Şu an hard diskim çalışmaya başladı arkadaşlar. Bunu hissedebiliyorum. Dönüyor şu an. Bu şekilde şimdi bilgisayar bağlantısını oluşturuyorum. Sesini duyabilirsiniz sizin de hard diskin. Yine bilgisayarın da aynı şekilde. Ve bilgisayarımız şu an hard diskimizi gördü ve tanıdı arkadaşlar. Şu anda gördü. Artık buradaki yedeklerime de ulaşabilirim. Özellikle kenarda, kıyıda, köşede fazladan bulunan hard disklerde veri depolamak ve bunları kutuyla boşa masraf etmeden saklamak isteyen arkadaşlar için bu kablomuz yine çok işe yarayacak diye düşünüyorum. Videonun açıklamalar kısmında bu ürüne ait bağlantıyı bulabilirsiniz. Yine seçili ürünlere ait kodu da sol tarafta sizin için paylaştım. Temu'dan küçük birçok ürün istedim arkadaşlar. Bu sayede farklı ürünleri inceleyebilir ve hoşunuza hangisi gidiyorsa bunu sipariş edebilirsiniz. Bu defa böyle öğrenciler için farklı bir ürün istedim. Bir kendin yap projesi. Şu şekilde bir mini jeneratör arkadaşlar. Bu şekilde kutu içeriği geliyor ve bunu birleştirerek kendi elektriğinizi üretebiliyorsunuz. Küçük bir deney seti olarak düşünebilirsiniz. Montajlayıp sizlerle paylaşmak istiyorum. Hemen çalışır vaziyette sizlerle bu ürünü paylaşalım. Arkadaşlar bu minik kendin yap jeneratörün montajı oldukça kolay. Sakın gözünüzü korkutmasın. Şöyle gösteriyorum. Ben şu an montajını tamamladım. Burada bulunan her şey kutu içeriğinden çıkıyor ve fazla çıkıyor. Yani düşürürseniz, kaybederseniz de korkmayın. Her birinden birkaç tane fazladan yedek var. Buradaki led ve motor hariç diğer vidaların ve şuradaki küçük parçaların bolca yedeği var arkadaşlar. Bu şekilde krankı çevirerek elektrik üretebiliyorsunuz. Özellikle öğrenciler için enteresan bir ürün olacağını düşünüyorum. Farklı projelerde de ya da yenilenebilir enerji projelerinde bunu kullanabilirsiniz.
bir süper kapasitörü şarj etmek için de kullanabiliriz arkadaşlar. Dediğim gibi montajı kesinlikle gözünüzü korkutmasın. Oldukça kolay bir şekilde montajını yapabilirsiniz. Yine kutu içeriğinden arkadaşlar şöyle montajıyla ve çalışmasıyla ilgili bilgiler var. Arka tarafında da adım adım nasıl montaj yapabileceğiniz anlatılmış. Şuradan başlıyor arkadaşlar. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü diye devam ediyor. Buradaki adımları izlediğinizde zaten hata yapma ihtimaliniz yok. Bu kılavuza çok fazla ihtiyacınız da yok. Zaten bu tür işlere küçücük el yatkınlığınız varsa kolayca monte edebilirsiniz arkadaşlar. İncelemek için istediğim, daha sonra projelerimde de tabii kullanmak için istediğim ürünlerden bir tanesi de bu. Bu ürünü de inceledikten sonra hemen bir sonraki ürüne geçmek istiyorum. Bazı projelerde kullandığım ve kullandıktan sonra ürünü nereden bulabilirim, nasıl temin edebilirim gibi birçok soru aldığım arc jeneratörü arkadaşlar. Bu arc jeneratörü ilk kez gören, duyan, bilen arkadaşlar için şöyle anlatayım. Bilenler zaten biliyor. Buradan 3.7 volt ya da maksimum 5 voltluk bir gerilim uyguluyoruz. Buradan ise yaklaşık 10-15 bin voltluk bir gerilim çıkıyor arkadaşlar. Yüksek gerilim üretiyor. Daha iyi anlamanız için sözü çok fazla uzatmayacağım. Zaten kullanımı basit. Hemen güç verelim ve bakalım arc jeneratörümüz çalışıyor mu? Test işlemi için 5 voltluk DC gerilim kaynağımı kullanacağım arkadaşlar. Bu noktada özellikle artı ve eksi girişlerine çok dikkat ediyoruz. Ayrıca yüksek gerilim üreteceği için çarpılmamaya da özen göstermeniz gerekiyor arkadaşlar. Ben hemen güç bağlantısını yapıyorum. Şu anda yüksek gerilim var. Gerçekten oldukça uzun mesafeden kıvılcımlar atıyor arkadaşlar. Şu an kameraya ne kadar yansıyor bilemiyorum ama yaklaşık 1,5 santimetreden kıvılcım atıyor. Bu da 15 kW'lık bir gerilime denk geliyor. Şu an deniz seviyesinde bir yerdeyim. Evet, arc jeneratörümüz de bu şekilde çalışıyor arkadaşlar. Hemen kapatacağım. Bu arada arc jeneratörünü kapattıktan sonra burada yine enerji olabiliyor. Şu an kalmamış. Son noktada dikkat etmenizi öneriyorum arkadaşlar. Yine bu ürüne ait bağlantıyı hem yorumlarda hem de videonun açıklamasında bulabilirsiniz. Şimdi sırada yine kendin yapçıların çok hoşuna gidecek bir ürünümüz var arkadaşlar. Bir indüksiyon ısıtıcı istedim. Isıtıcı montajlı bir şekilde geliyor. Özellikle meraklılarına duyurulur arkadaşlar. Bu arada bobin biraz zarar görmüş arkadaşlar. Şöyle geldi. Bunu düzelteceğim. Evet, bobinimiz birazcık eğilmiş. Ve ısıtıcımızı çalıştıracağız. Hemen gelin montajını yapalım. Gerekli düzeltmeyi de yapalım. Ürünü test ederek devam edelim. Gerekli bağlantıları ve düzeltmeleri yaptım arkadaşlar. Bobini düzelttim. Bobin girişimiz burada. Gördüğünüz gibi bobinleri buradan taktık ve enerji girişimiz de burada arkadaşlar. Burada artı ve eksi bağlantıların nerede olması gerektiği belirtilmiş. Yine ürün üzerinde hemen şurada göstereceğim. Sizin için odaklıyorum. 5 ve 12 volt arasında kullanabiliyormuşuz. Bu tür ürünleri maksimum voltajda, maksimum güç altında kullanmanızı çok fazla önermiyorum. Kolayca bozulabilen ürünler. Bu nedenle bu ürünü 10 volt ile çalıştıracağım. 12 volt maksimum değer olduğu için 2 voltluk bir tolerans aralığı bırakacağım. Gelin güç verelim ve cihazımıza bakalım. Şu an ayarlı güç kaynağımı da görebileceğiniz bir açıya getirdim ve 10 volta sabitledim arkadaşlar. Herhangi bir akım sınırlandırması söz konusu değil. Cihaz çekebileceği maksimum akımı çekecek. Şu an boşta çalıştırıyorum ve yaklaşık olarak 2 amperlik bir akım çekiyor 10 voltta. Bu arada en çok aldığım sorulardan bir tanesi, indüksiyon ısıtıcısının bobinine parmağımı sokarsam ne olur? Herhangi bir şey olmaz arkadaşlar. Herhangi bir ısı hissetmezsiniz. Bu tamamen manyetik alanla çalıştığı için mıknatıstan etkilenen metalleri buraya sokarsanız ısıtır arkadaşlar. Plastikte yine herhangi bir etki yaratmaz. Gelin şimdi küçük bir test yapalım. Bobin içerisine bir maket bıçağım var. Bunu sokacağım arkadaşlar. Şöyle
Şu an 7 ampere kadar çıktı ve anında ısıttı arkadaşlar. Kor haline getirdi. Şöyle ışığı biraz daha azaltacağım sizin için. Bakın anında kızardığını ve kor haline geldiğini görebilirsiniz. Gerçekten iyi kalibre edilmiş. Çok hızlı bir şekilde ısıtabiliyor arkadaşlar. Buradan yine çekilen akım bilgisini görebilirsiniz. Tabii ki bıçak ısınınca daha az akım çekiyor. Bu gayet normal. Manyetik alanın etkisi azalıyor. Sizin için kamera açımı tekrar düzenledim arkadaşlar. Şöyle görebilirsiniz. Bakın çok hızlı bir şekilde kor haline getiriyor. Böylece indüksiyon ısıtıcımızı da inceledik. Geriye son 2 tane ürünüm kaldı. Sırada farklı bir şarj kablosu var arkadaşlar. Kablomuz oldukça kaliteli. Şöyle göstermek istiyorum. Bu kablomuzun bir özelliği daha var arkadaşlar. Hemen bundan da bahsedeceğiz. Kablonun kalitesinden ve gücünden bahsetmeden önce en büyük özelliği olan telefonumuz şarj olurken benim gibi meraklıları varsa ne kadar güç çektiğini buradan görebiliyoruz arkadaşlar. Yeni nesil cep telefonlarında telefon artık güç kaynağıyla yani adaptörle haberleşerek farklı gerilimler ve farklı voltajlar istiyor. Bu gerilim yeni nesil cihazlarda 24 volta kadar çıkabiliyor ve doğal olarak çekilen watt miktarı, güç miktarı da değişiyor. Bu kablomuz üzerinden anlık olarak arkadaşlar buradaki bilgileri görebiliyoruz. Bazen 5 volt, bazen 12 volt, bazen 18, 9 gibi farklı gerilimler çekiliyor. Gerilim miktarını değil ama watt cinsinden haberleşme protokolü ile birlikte çekilen gücü de buradan görebiliyoruz. Gelin çalıştıralım ve birlikte kablomuzu incelemeye devam edelim. Bu kabloyu kullanabilmek için uygun bir adaptöre ihtiyacınız var arkadaşlar. Bu protokolü destekleyecek. Şu an elimde gördüğünüz gibi PD destekli bir adaptörüm var. Farklı akımlar verebiliyor. Toplamda 100 Watt'a kadar güç çıkışı sağlayabiliyor bana. Hemen güç bağlantısını oluşturuyorum arkadaşlar. Ardından telefon üzerinden değerleri okumaya devam edelim. Telefon üzerinden derken arkadaşlar telefonun bağlantısını yaptıktan sonra şöyle güç bağlantısını oluşturduğumda kablom çalışmaya başlıyor. Işığı ayarlıyorum arkadaşlar sizin de görebileceğiniz şekilde. Şöyle gösteriyorum. Şu anda 7-8 wattlık bir güç tüketimi var. 5 watt'a kadar düştü, hatta şu an 4 watt. Çünkü telefonumun şarjı %90 seviyesinde. Buradan 100 Watt'a kadar olan değerleri okuyabiliriz arkadaşlar. Şu anda 4 Watt çekiyor. Şarj seviyesi %90. Elimde bir tane havyam var arkadaşlar. Şöyle göreceksiniz. Yine Type-C üzerinden çalışıyor. Bakın hemen havyamın güç bağlantısını oluşturuyorum. Şu an çalışmaya başladı ve boşta. Tüketim 0 olarak gözüküyor. Bakın şu an ısınması için butona basıyorum ve 62 Watt'a kadar çıktığını görebilirsiniz. Şu an 44 Watt'ta maksimum değere ulaştığında yani 380 dereceye ayarlı. Şu anda tüketilen güç de düşüyor arkadaşlar. 22 Watt, 18, 24 Watt gibi değerleri görebiliyorsunuz. Kullandıkça bu değer yükselecektir arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kablomuz üzerinden anlık olarak güç bilgisini okuyabiliyoruz. Ürüne ait satın alma bağlantısı dediğim gibi sabitlenmiş yorumlarda. Yine kodu kullanarak seçili ürünlerden erişebilirsiniz. Ve sabitlenmiş yorumların yanında açıklamalar kısmında da bu ürün bağlantısını bulabilirsiniz. Sıradaki ürünümüz görüntü yakalama kartı ve bunu USB üzerinden gerçekleştiriyor. Herhangi bir kuruluma ihtiyacınız yok arkadaşlar. Şöyle gösteriyorum. Oldukça küçük bir ürün ama fonksiyonel bir ürün. Bu şekilde bilgisayarımızın USB'sinden takıyoruz. Yine görüntü ve sesi aktarmak için şöyle bir girişimiz var. Bura üzerinden gelen analog görüntü ve sesi bilgisayara aktarıp bunu dijital olarak artık kaydedebilir hale geliyoruz. Peki ne işimize yarayacak? Öncelikle bu ürünü bilgisayara bağlayalım. Ardından ne işe yaradığını yine detaylıca sizlere anlatacağım.
Bilgisayar üzerindeki USB'ye ürünü takarak arkadaşlar direkt olarak çalıştırıyoruz. Herhangi bir yazılım kullanmanıza gerek yok. Windows 10 ve üzeri versiyonlar otomatik olarak ürünü görebiliyorlar. Yine açık kaynaklı OBS üzerinden de ürünü kullanabiliyoruz arkadaşlar. Hemen OBS'nin ayarlarını da göstereceğim. OBS üzerinden video yakalama aygıtı dedikten sonra arkadaşlar buradan gördüğünüz gibi USB videoyu seçiyoruz. Ardından tamama tıkladığımızda bizim kartımızı görüyor arkadaşlar. USB üzerinden giriş yaptığımız video yakalama aygıtını artık ekrana aktarabilir hale geliyor. Peki bu noktadan sonra bu aygıt bizim ne işimize yarayacak? İşte en önemli kısmı burası. Hemen anlatarak devam ediyorum. Arkadaşlar elimde 1990'lardan kalma şöyle Sony'nin Handycam kamerası var. Bu kamera 1990'lı yıllardan kalma ve bana ait birçok görüntü ve birçok kamera kasetine sahibim. Bunları dijital ortama aktarmak istiyorum. Fakat hem görüntülerin başkasına geçmemesi hem de gereksiz görüntülerin ayrılması anlamında kendi işimi kendim yapmak bağlamında İşte bu kamera görüntülerini bilgisayara aktarmanızı sağlayacaktır. Hemen kameramı çalıştıracağım. Kameram çalışır durumda arkadaşlar. Şöyle içerisinde bir tane de kasetim var. Şöyle göstermek istiyorum. İçerisinde kasetimiz duruyor. Hemen kaseti yerine yerleştirelim. Evet. Kasetimiz kullanılmaya hazır arkadaşlar. Kamerayı uzun süredir kullanmadım ama pilini şarj etmiştim bozulmaması için. Aralıklarla bu işlemi gerçekleştiriyorum. Şöyle buradan görüntüyü çalıştıracağız. Şöyle play diyerek arkadaşlar artık rastgele bir görüntümüz var. Şöyle görebilirsiniz. Birazcık ileri alacağım. Askerlik görüntülerimiz var. Burayı geçeceğim arkadaşlar. Şimdi bunun kablosunu kaybettiğim için buradan herhangi bir dörtlü kulaklık çıkışıyla sinyal alarak cihazıma göndereceğim ve görüntünün karşıya aktarıldığını göreceksiniz. Kamera üzerindeki görüntü ve ses çıkışı üzerinden gerekli çıkışı aldım arkadaşlar. Ve şu an görüntüyü kameramın ekranında görüyorsunuz. Aynı anda karşıya bilgisayarımı da aldım. OBS üzerinden artık bunu kaydedebilirim ve kaydettikten sonra da dijital ortama aldıktan sonra istediğim gibi kesip, biçip, düzenleyip görüntü kalitesini artırabilir veya istediğim gibi montajlayabilirim arkadaşlar. Artık kamera görüntülerimizi kendimiz bilgisayara aktarabiliriz. Kimseye bu konuda ihtiyacımız yok. Gayet güzel bir şekilde bu işlemi gerçekleştirebiliriz. Böylece bir ürün incelememizi daha birlikte tamamladık. Yine bu ürünlere ait satın alma bağlantılarını ve indirim kuponlarını videonun açıklamasında bulabilirsiniz. Yine şu an videonun sol tarafında seçili ürünlere ulaşabileceğiniz kodu sizler için paylaşmış oldum. Şimdilik hoşça kalın diyerek bu noktada videomu sonlandırıyorum.